Hepimiz daha iyi fotoğraflar çekmek istiyoruz ama bunun için daha iyi görmemiz lazım. Peki gözümüzü nasıl eğiteceğiz? Bugüne kadar çok farklı yöntemler duymuş veya denemiş olabilirsiniz ama ben size bambaşka bir yol önereceğim. Bol bol film izleyin. Gelin size filmlerin yardımıyla nasıl daha iyi görebileceğinizi göstereyim. Evet, bol bol film izleyin ama gerçekten izleyin. Bu arada biz film diyoruz ama İngilizce'de aynı zamanda motion pictures yani hareketli resimler deyimi de kullanılıyor. Çünkü aslında bir film izlediğinizde her saniye toplam 24 tane fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğrafları incelediğinizi bir düşünsenize. Bundan iyi eğitim mi olur? Hem de hızlandırılmış bir eğitim. Şimdi size artık klasikleşmiş bir bilim kurgu filmi olan 99 yapımı Matrix'ten seçtiğim bir sahneyi göstereceğim. Ve bu sahnenin içerisinden bir takım teknikleri, kompozisyon kurallarını çıkartıp incelemeye başlayacağız. Hazır mısınız? İlk kuralımız geliyor. Rule of Thirds yani üçler kuralı. Ne demek üçler kuralı? Ekranı hayali olarak yatayda ikişer ve dikeyde ikişer olmak üzere toplamda 3'e böldüğünüzü hayal edin. Ve daha sonra önemsediğiniz bir takım nesneleri, fotoğrafa bakan kişilerin gözlerini yönlendirmek istediğiniz noktaları bu çizdiğiniz hayali çizgilerin üzerine veya onların kesişim noktalarına yerleştirin. Böylece aslında fotoğrafta kompozisyonun temelini öğrenmiş oluyoruz. Seçtiğim sahne tümüyle beyaz bir odada geçtiği için kompozisyon kuralları ve tekniklerini görmemiz burada çok daha kolay olacak. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations. Ne demiştik? İlk kuralımız Rule of Thirds. Üçler kuralı. Şimdi fotoğrafınızda bir kişi mi olacak? Onu çizgilerden birinin üstüne yerleştirmeyi deneyin. Göze çok daha estetik gözükecektir. Peki ya kompozisyonumuzda 2 kişi olursa? O zaman devam edelim izlemeye. Anything we need. Right now, we're inside a computer program. Burada durabiliriz. Üçler kuralındaki hayali çizgilerimizi hatırlayalım. Karakterlerden biri adeta soldaki çizgi haline gelmiş. Diğeri ise iki çizginin kesişimine yerleştirilmiş. Şimdi devam edelim. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Tam bu noktada ikinci kompozisyon tekniğinden bahsedebiliriz. Lead room. Tam birebir tercümesi olmasa da buna bakış boşluğu adını verebiliriz. Yani karakterin bakmakta olduğu yönde oluşturulan kasıtlı boşluk. Üçler kuralına göre bu karakter sağdaki çizginin üstüne de yerleştirilebilirdi ama o zaman zaten o yöne baktığı için bilinçli olarak boş bırakılmış, soldaki çizgiye yerleştirilmiş. Bunun tersi de mümkün elbette. Bu arada iki karakterden bu sahnede baskın olanı soldaki. Dolayısıyla yüzünün sağ tarafını görüyoruz. Bu da bilinçli bir kompozisyon tercihi. Eğer birisini kahramanlaştırmak isterseniz onu kompozisyonunuzun soluna taşıyın ve sağ tarafta bakış boşluğunu oluşturun. Sıra geldi üçüncü kompozisyon tekniğine. Simetri. Ekranın tam ortasından bu kez dikey bir çizgi çizdiğimizde kompozisyonumuzdaki elemanlarımız bu çizginin etrafına simetrik bir denge içinde yerleştirilmiş. Aslında simetri başta söylediğimiz üçler kuralının çoğu zaman alternatifi olsa da bu sahnede iki teknik bir arada başarıyla kullanılmış. Aynı anda hem simetriyi hem de üçler kuralını görebiliyoruz. This is the world that you know. Burada gördüğümüz şey ise framing yani çerçeveleme. Fotoğraftaki nesneleri ortamdaki doğal başka bir nesnenin içine yerleştirerek çerçeveleyebilirsiniz. Burada televizyon ekranı bir çerçeve olarak kullanılmış. Ama siz bunun için fotoğrafını çektiğiniz kişiyi bir pencerenin veya kapı gibi bir nesnenin içine yerleştirerek de çerçeveleyebilirsiniz. Eğer fotoğrafçılığınızı geliştirmek istiyorsanız çektiğiniz nesneye yaklaşın derler. Kompozisyon diliyle fill the frame yani çerçeveyi doldur diyebiliriz. Fotoğrafını çektiğiniz nesneye yaklaşırsanız ne olur? Doğal olarak onu daha yakından tanımaya başlarsınız. Adeta iç dünyasını keşfetmeye başlarsınız. Bu planda sadece çerçeve doldurulmakla kalmamış, 6. bir kompozisyon tekniği daha kullanılmış. Çapraz çizgiler bir fotoğrafa dinamizm ve hareket duygusu ekler. Burada
karakterin iç dünyasındaki hareketlilik, gerçeklik kavramını yeniden tanımlarken içinde yaşadığı devinimi hissedebilmemiz için çok etkileyici ve yerinde bir tercih olmuş. Bu planın hemen arkasından gelen ve yine çerçeveyi doldurun tekniğinin uygulandığı bu karede çapraz çizgilerin kaybolup yerini düz çizgilere bırakması da bu tercihin bilinçli olarak yapıldığını gösteriyor. Bu sahnenin dominant, baskın karakterinin yüzünü ilk kez bu kadar yakından görüyoruz. Düz çizgiler onun kendine güvenen karakterinin stabil dünyasının dışa yansıması. Bu arada yansıma demişken bu kadar yaklaşmamıza rağmen karakterin gözlerini göremediğimiz için iç dünyasına da giremiyoruz. Çektiğimiz karakterle bizim aramıza bilinçli bir mesafe konulmuş. Adeta yakınlık içerisinde bir uzaklık duygusu oluşturulmuş. İşte buna da kontrast ya da zıtlık diyebiliriz. Buna benzeyen bir başka kavrama bakalım şimdi de. I just said it would be the truth. Stop. Let me out. Let me out. I want out. Psikolojide Gestalt kuramından yola çıkarak figure-ground, şekil-zemin ilişkisi de kompozisyonlarda kullanılabiliyor. Sahnenin başından beri bunu görmekteyiz aslında ama özellikle bu planda hem zıtlığı hem de şekil-zemin ilişkisini çok daha net algılayabiliyoruz. Gelelim aynı beyaz odada geçen bir başka sahneye. Burada hangi kompozisyon tekniğinin kullanıldığı çok açık. Perspektif. Tek bir noktadan çıkan çizgiler gözümüzü yönlendirerek iki boyutlu gibi duran beyaz zemine üçüncü bir boyutu ekliyor. Eğer siz de iki boyutlu fotoğraflarınıza üçüncü boyutu eklemek ve derinlik etkisi oluşturmak isterseniz, etrafınızda o insanın gözünü yönlendiren perspektif çizgilerini arayıp bulmaya, onları fotoğraflarınızda göstermeye çalışın. Gördüğünüz gibi sadece tek bir filmin bir sahnesinden yola çıkarak fotoğrafçılıkta kullanabileceğiniz 9 farklı temel kompozisyon kuralını, tekniğini fark ettik, keşfettik. Eminim siz de farklı bir gözle filmleri incelemeye, izlemeye başlarsanız benden çok daha fazla şey keşfedeceksiniz. Ama sizden ricam bu keşfettiğiniz yeni bilgileri benimle de paylaşın. Yorumlarınızla veya en azından beğenip beğendiğinizi benimle paylaşarak daha sonra yapacağım videolar için beni yönlendirebilirsiniz. Daha iyi görebilmek dileğiyle, hoşça kalın.